Tutankamun milattan önce 1341-1323 yılları arasında yaşamış ve 9 yaşındayken, yani milattan önce 1332'de tahta geçip ölümüne kadar 18. hanedanlığın krallığını yapmış olan Antik Mısır firavunudur. Görkemli mezarının keşfi olmasaydı, Kral Tutankamun kesinlikle dünya çapında tanınan bir isim olmayacaktı. Çünkü çocuk kralın saltanatı pek de dikkat çekici değildi. Genetik testler, Kral Tut'un meşhur Firavun 3. Amonhotep'in torunu ve çok büyük bir ihtimalle yeni krallık döneminin milattan önce yaklaşık 1550-1295 arası hüküm süren 18. hanedanının tartışmalı figürü olan Akhenaton'un oğlu olduğunu doğruladı. Akhenaton tek bir tanrıyı, güneş tanrısı, Aten'i diğerlerinden üstün tutarak asırlık dini sistemi altüst etti ve Mısır'ın dini başkentini Teb'den Amarna'ya taşıdı. Akhenaton'un ölümünden sonra, o zamanlar Tutankaten denilen 9 yaşındaki prens, tahta geçmeden evvel araya giren 2 firavun kısa süreliğine hüküm sürdü. Kral Tut başa geldiğinde, merhum babası Akhenaton'un Mısır'ın çok tanrılı dinini tek tanrılı bir din haline getirme kararı sonucu, ülke hala kaotik bir durumdaydı. Tutankamun'un hüküm yıllarında Tanrı Amun'a tapınmak tekrar yürürlüğe konuldu. Teb dini bir merkez olarak yenilendi ve Firavun'un isminin sonu, yaratıcı Tanrı Amun'a kraliyet olarak bağlılık göstermek için değiştirildi. Ayrıca Mısır'ın bölgedeki itibarını eski haline getirmek için her ikisi de ileride Firavun olacak güçlü danışmanları Horemheb ve Ay ile uyum içinde çalıştı. Ay, özellikle Akhenaton'un politikasını tersine çevirmek ve sevgili eski tanrıları ile onların tapınaklarını yeniden yürürlüğe koymak için genç kralı kuklası olarak idare ediyordu. Tutankamun uzun boyluydu ama çarpık sol ayağında sakatlık yaratan bir kemik hastalığı sebebiyle zayıftı. Okçuluk gibi aktivitelerle uğraşırken oturmuş vaziyette tasvir edildiği bilinen tek firavundur. Mısır kraliyet ailesindeki geleneksel akraba evliliği de muhtemelen çocuk kralın sağlığının bozulmasına ve erken ölümüne katkı yaptı. 2010 yılında yayınlanan DNA testleri, Tutankamun'un ebeveynlerinin kardeş olduğunu, eşi Ankesename'nin ise kendisinin üvey kız kardeşi olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca 2 kızları da ölü doğmuştur. Kral Tut'un beklenmedik ölümü, ortaya atılan sayısız teoriye rağmen gizemini hala korumaktadır. Sıtmadan mı mustaripti ya da kırık bir bacaktan dolayı oluşan kangren yüzünden mi ölmüştü? Savaş arabasının altında mı kalmıştı, yoksa onu bir su aygırı mı parçalamıştı? Tutankamun'un kalıntıları kafatasının arkasındaki bir deliği ortaya çıkardığı için, bazı tarihçiler genç kralın suikasta kurban gittiği sonucuna varmıştı. Ancak son testler deliğin mumyalama işlemi sırasında açıldığını göstermektedir. 1995'teki tomografiler, kralın iltihaplı bir kırık sol bacağa sahip olduğunu gösterirken, mumyasından alınan DNA örnekleri ise erken ölümüne katkıda bulunmuş olabilecek birden fazla sıtma enfeksiyonuna dair kanıtlar ortaya çıkardı. Ölümünden sonra Kral Tut, kraliyet cesetlerinin ahiret için korunmasını ve gerekli şeylerinin tedarik edilmesini savunan Mısır dini geleneğine göre mumyalandı. Mumyalayıcılar onun iç organlarını çıkardı ve bedenini reçineye batırılmış sargılarla sardı. Başına ve omzuna 24 librelik som altından bir yüz maskesi konuldu ve kendisi 3 altın tabut, bir granit lahit ve en büyüğü mezar odasına zar zor sığan 4 yaldızlı ahşap mabetten oluşan iç içe geçmiş bir dizi tabuta yerleştirildi. Mezar odasının küçük olması nedeniyle tarihçiler, Kral Tut'un ölümünün beklenmedik olduğunu ve kendisinden sonra firavun olacak Ay tarafından alelacele gömüldüğünü öne sürmektedir. Mezarına çıkan geçiş odaları, mobilyalar, savaş arabaları, leopar derili pelerin, 4 masa oyunu, 30 şarap çömleği, 46 yay, giysiler, silahlar ve sakat kralın 130 bastonu dahil olmak üzere 5000'den fazla eserle tavana kadar doluydu. Görünüşe göre giriş koridoru, cenaze töreninden kısa bir süre sonra yağmalandı. Ancak iç odalarına dokunulmadı. Kral Tut'un Amun'u yeniden yürürlüğe koyma çabasına rağmen, kendisinden sonraki firavunlar babasının dini karışıklıklarıyla bağlantısı sebebiyle lekelendiği için onun saltanatını görmezden gelmeyi seçtiler.
Birkaç nesil içinde mezar odasının girişi taş molozlarla tıkanmış, üzerine işçi kulübeleri inşa edilmiş ve unutulmuştu. O günlerden 3000 yıl ileriye gidelim. İngiliz arkeolog Howard Carter, 1922'de Tutankamon'un mezarını bulduğunda, 30 yıldır Mısır antik eserlerine dair kazı çalışmaları yapmaktaydı. Keşif sırasında arkeologlar Teb Nehri'nin karşısındaki Krallar Vadisi'nde yer alan tüm kraliyet mezarlarının çoktan boşaltıldığına inanmaktaydılar. Şimdiye kadar bulunan en sağlam mezara dair heyecan ise tüm dünyaya yayılmıştı. Ancak insanların ilgisini çeken şey Tut'un mumyasından ziyade Carter'ın olağanüstü ve güzel nesnelerin tuhaf ve harika karışımı olarak betimlediği Firavun'la birlikte gömülen nesnelerdi. En mükemmel ve belki de günümüzdeki en ikonik hazine ise kralın yaklaşık 9 kilogramdan ağır altın içeren ölüm maskesiydi. Kral Tut'un mezar odasından çıkarılan eserleri, dünya çapındaki 1972 ve 1979 Tutankamon'un hazineleri sergileri de dahil olmak üzere birçok gişe rekorları kıran müze gösterileriyle dünyayı turladı. ABD'nin 7 şehrinde 8 milyon ziyaretçi, altın ölüm maskesinin ve mezar odasından çıkarılan 50 değerli eşyanın sergisine gitti. Günümüzde, ölüm maskesi dahil olmak üzere en hassas eserler artık Mısır'dan ayrılmıyor. Tutankamon'un mumyası, Krallar Vadisi'ndeki KV-60 2 numaralı mezar odasında bulunan mezarda sergilenmekte, katmanlı mezarının yerini ise ısı kontrollü bir cam kutu almış bulunmaktadır. Altın maskesi Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor, ancak Tutankamon koleksiyonu en nihayetinde Büyük Mısır Müzesi'ne taşınacak. Özetle diyebiliriz ki, mükemmel bir şekilde mumyalanmış olması sayesinde Kral Tut, Mısır tarihine olan modern çalışmayı ve ilgiyi artırmak konusunda diğer tüm firavunların toplamından daha çok iş başarmıştır. Bu ve bunun gibi tarih, bilim ve olaylar için kanala abone olmayı, like atmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Bilimsel tarihçi olarak amacımız, geçmişi anlamak ve geleceğe ışık tutmaktır.